Bozkır'ın hükümdarı, Şu destanı, Makedonyalı İskender'in doğuya yürüdüğü, dünyayı sarsan ordularıyla, Bozkır'ın kapısına dayandığı o amansız çağda, bir Hakan'ın sarsılmaz iradesi yükseliyor. Bu, sadece bir geri çekilme değil, derin bir stratejinin, sabrın ve toprağa duyulan sönmez sevdanın hikayesidir. Genç ve bilge Hakan Şu, ordusunu ve halkını Bozkır'ın derinliklerine taşırken, geride kalan 22 kişinin kaderi yeni bir kimliğin tohumlarını attı. İskender'in karşısında eğilmeyen, gümüş leğenlerdeki suların sakinliğinde zaferini ilmek ilmek işleyen bu irade, Türk'ün devlet kurma dehasını dünyaya ilan etti. Hazır olun, Bozkır'ın ortasında yükselen o mağrur kale Balasagun'a, bir Hakan'ın dehasıyla şekillenen Türkmenlik gururuna ve tarihin akışını değiştiren o büyük karşılaşmaya yolculuk ediyoruz. Gök kubbe çatlamasın, yağız yer delinmesin. Karanlık çöktüğünde pusuda bekleyen, şafak attığında sancağı yükseltenlerin meydanındasınız. Ataların unutturulmuş vasiyeti, tarihin kanla yazılmış gizli mührü, bugün Börübudu'nun nefesiyle yeniden can buluyor. Gözü pek olanın, törebilenin, diz çökmeyenlerin sofrası kuruldu. Eski çağların gür sesi, bugünün hakikatiyle birleşiyor. Pusatlar parlasın, akıllar keskinleşsin. Börübudun teşkilatına hoş geldiniz. Batıdan bir sel geliyor. Adı İskender. Dünyayı yutan o mağrur ordu, Semerkand'ı aşmış, Türk yurtlarının kapısına dayanmıştı. Toz bulutları göğü kaplarken, Balasagun surlarında genç bir Hakan, rüzgarın getirdiği tehlikeyi kokluyordu. Hakan Şu gülümsüyordu. Çünkü o, savaşı kılıçla değil, akılla kazananların şahıdır. Saka ordusu, gümüş zırhları ve altın işlemeli ok kılıflarıyla, Bozkır'ın ortasında bir mücevher gibi parlıyordu. İskender'in falanksları ne kadar ağır ve yıkıcıysa, Şu'nun süvarileri o kadar hızlı ve değişkendi. Bir yanda dünyayı yutan bir dev, diğer yanda dünyayı okuyan bir bilge. Şehirde panik yoktu. Hakan'ın sükuneti tüm halka yayılmıştı. Ancak herkes biliyordu ki yaklaşan şey sıradan bir düşman değil, tarihin gördüğü en büyük istila dalgasıydı. Balasagun'un turkuaz kubbeleri büyük bir imtihana hazırlanıyordu. Saka Hakan'ı Şu, henüz genç yaşta olmasına rağmen Balasagun'da öyle bir nizam kurmuştu ki, kervanlar güven içinde geçer, nehirler onun iradesiyle akardı. Onun kudreti bileğinden değil, sakinliğinden geliyordu. Sarayının önünde. Her sabah binlerce seçkin süvari toplanır. Gökyüzüne doğru kılıç kaldırarak hakanlarını selamlardı. Ordusu, sadece insanlardan değil, Bozkır'ın en hızlı atlarından ve en keskin gözlü şahinlerinden oluşuyordu. Şu, bir Hakan değil, Bozkır'ın canlı ruhuydu. Balasagun şehri, sanatın ve ticaretin kalbiydi. Gümüş işçiliği ve dokumalar, tüm cihana buradan yayılırdı. Hakan bu ihtişamı korumak için, gerekirse dünyayı karşısına alacak bir kararlılığa sahipti. Saka yurdu, huzurun ve gücün zirvesindeydi. İskender, Semerkand'ın o yüksek surlarını yerle bir etmiş, doğunun kalbine giden yolu kanla açmıştı. Onun ordusunda sadece askerler değil, fethettiği topraklardan gelen binlerce farklı dil ve kültür vardı. Bir dünya ordusu tek bir adamın hırsıyla ilerliyordu. İskender'in gölgesi, Türk yurtlarının üzerine düştüğünde kuşlar sustu ve rüzgarın yönü değişti. O sadece toprakları değil, tarihin sonunu da ele geçirmek istiyordu. Batı'nın kartalı, Doğu'nun kurdunu gözüne kestirmişti. İskender'in kamp kurduğu her yer, devasa bir şehre dönüşüyor. Makedon mühendisler yolları ve köprüleri yeniden inşa ediyordu. Bu istila sadece bir savaş değil, bir dünya değişimiydi. Terden sırılsıklam olmuş atlarıyla şehre giren haberciler. İskender geliyor, Semerkand düştü,
Her yer duman altında diye feryat ederek saraya koştular. Balasagun'un sokaklarında korkunun soğuk nefesi hissedildi. Hakan Şu'nun huzuruna çıktıklarında Hakan'ın bir satranç tahtasının başında sessizce oturduğunu gördüler. Habercilerin telaşına inat. Hakan'ın yüzünde tek bir kas bile titremiyordu. "Gelsin," dedi Hakan sakince. Vezirler ve komutanlar Hakan'ın bu sükunetine şaşırdılar. Orduyu hemen harekete geçirmemesini bir zayıflık sandılar. Oysa şu, düşmanın hızını ve hırsını, ona karşı kullanacak olan o büyük planın zihninde çoktan kurmuştu. Tehlike yakın ama strateji daha yakındı. Hakan Şu'nun sarayının bahçesinde, içi saf suyla dolu. Devasa bir gümüş havuz vardı. Hakan her gün bu havuzun başında saatlerce durur. Suyun yüzeyindeki kıpırtıları ve yansımaları izlerdi. Su ona düşmanın yerini değil, ruhunu da fısıldıyordu. Hakan havuzun suyuna dokunduğunda, halkı, "Hakan'ımız suyla konuşuyor, Tanrı ona strateji veriyor," diye fısıldaşırdı. Aslında şu, suyun durgunluğunu kendi zihnine örnek alıyor. Fırtınaları sakinlikle göğüslüyordu. Gümüş havuz, Saka aklının bir aynasıydı. Bir gece, ay ışığı havuzun üzerine düştüğünde şu kararını verdi. İskender'in ordusu bir nehir gibi gürleyerek geliyordu. Onu durdurmanın yolu önüne set çekmek değil, onu geniş bozkırın sessizliğinde dağıtmaktı. Strateji suyun akışında gizliydi. Hakan şu, beklenmedik emrini verdi. "Şehri boşaltın, kervanlarımızı doğuya, altın dağlara yönlendirin." Bu bir kaçış değil. İskender'i yormak ve lojistik hatlarını koparmak için yapılmış, planlı bir geri çekilmeydi. Mükemmel bir boşluk yaratıyordu. Halk şaşkındı ama Hakanlarına olan güvenleri tamdı. Balasagun'un altınları, ipekleri ve sürüleri sessizce yola çıktı. Şehir yavaş yavaş terk edilmiş, bir hayalete dönüşürken Şu'nun ordusu en arkadan gelerek tüm izleri siliyordu. Bir millet vatanını kalbinde taşıyarak yürüyordu. Hakan, "Şehirler taş ve topraktır, asıl vatan hürriyettir," dedi. İskender şehre girdiğinde sadece boş binalar ve rüzgarın uğultusunu bulacaktı. Türk'ün savaşı, düşmanın adım attığı her yeri çöle çevirmekti. Göç kervanı hızla ilerlerken, kervana katılamayan, binek bulamayan veya ailesini geride bırakamayan 22 kişi Balasagun'un kıyısında kaldı. Onlar, Hakan'ın gidişini izleyen mahzun gölgelerdi. Kader, onları bir ayrım noktasına getirmişti. Bu 22 kişi, Hakan'ın arkasından gitmek istese de imkanları yetmedi. Hakan şu durumu gördüğünde onlara kızmadı. Aksine, "Burada kalın, kendinize bir yurt kurun, rızkınızı bekleyin," dedi. Onlara Kalaç ismi verildi. Bu isim, Türk tarihinin en kadim boyunun ilk nidasıydı. Bu grup, İskender'in ordusu yaklaştığında ne yapacaklarını bilmeden beklerken, aslında Hakan'ın stratejisinin bir parçası olduklarını bilmiyorlardı. Onlar, geride kalan birer canlı işaret fişeğiydiler. 22 yiğit, boyun temeli oldu. İskender'in en seçkin, Makedon ve Pers süvarilerinden oluşan öncü birliği, zafer sarhoşluğuyla Balasagun kapılarına dayandı. Şehrin boş ve açık kapılarını gördüklerinde bir tuzak olduğunu sandılar. Hiçbir ok atılmamıştı ama sessizlik bir kılıç kadar keskindi. Sokaklara daldıklarında ne bir kılıç sesi ne de bir insan haykırışı duydular. İskender'in generalleri hayret içindeydi. O kadar büyük bir halkın bu kadar kısa sürede iz bırakmadan yok olması imkansız görünüyordu. Şehir, düşmanı boşlukla karşıladı. Öncü birlik, Hakan'ın sarayına girdiğinde, o gümüş havuzu ve içindeki durgun suyu buldu. Suya baktıklarında, kendi yorgun ve şaşkın yüzlerini gördüler. Şu, onlara aynayı çoktan tutmuştu. İskender'in gölgesi,
Boş surlarda yankılandı. İskender'in öncüleri, Balasagun'u geçip takibe başladıklarında, gece karanlığında, ansızın gökten yağan oklarla sarsıldılar. Saka öncüleri, ormanların ve tepelerin arasından hayalet gibi süzülüp ilk darbeyi vurdular. Saka kılıcı geceyi ikiye böldü. Bir baskın gerçekleşti ve geri çekilme başladı. Ancak Saka süvarileri kaçarken bile arkaya ok atma yetenekleriyle Makedonları şaşkına çevirdiler. Türk'ün sırtının dönük olması, savaşın bittiği anlamına gelmiyordu. İskender'in en iyi subaylarından biri bu çarpışmada yaralandı ve Şu'nun bıraktığı mesajı anladı. Burada vatan, her ağacın arkasında ve her tepenin ardındadır. İskender, Türk'ün savaşma azmiyle tanıştı. Hakan Şu, ordusunu altın dağların kalbine, sadece Saka atlarının aşabileceği dar ve uçurumlu geçitlere ustalıkla yerleştirdi. Dağlar, Saka ordusu için birer sur, nehirler ise birer hendekti. Doğa, öz evlatlarını saklıyordu. İskender'in ağır ordusu, bu sarp arazide yavaşlamaya, erzakları tükenmeye başladı. Her tepe bir pusu, her vadi bir mezar gibi görünüyordu. İskender, coğrafyanın duvarlarına çarptı. Şu, dağların zirvelerinden düşmanı izlerken, doğanın ona sunduğu bu devasa stratejik avantajı ilmek ilmek işledi. Sabır onun en güçlü silahıydı. Altayların karlı zirvelerinde Türk'ün iradesi çelikleşiyordu. Bu insanlar nereye gitti? Dağların içine mi gömüldüler diyen Cihan Fatih İskender ilk kez bu kadar belirsiz ve yakalanamayan bir düşmanla karşılaşıyordu. Onun felsefesi meydan savaşıydı. Ancak karşısında bir hayalet vardı. İskender aklıyla değil, sabrıyla sınanıyordu. Ele geçirilen esirler bile hakanlarının nerede olduğunu söylemiyor. Sadece göğe bakıp gülümsüyorlardı. İskender, Türklerin bu topraklara kök salmış ruhunu gördükçe içten içe bir hayranlık duymaya başladı. Fethedilemeyen tek şey milletin sadakatiydi. İskender sarayındaki filozoflarına sordu. Bu insanlar neyin peşinde? Aldığı cevap basitti. Onlar ölmekten değil, esir olmaktan korkuyorlar. İskender'in büyük şaşkınlığı saygıya dönüşmeye başladı. İskender'in ordusu yolda o 22 kişilik grubu gördüğünde durdu. Bu insanlar yoksul ama vakur halleriyle dev ordunun karşısında sarsılmadan duruyorlardı. İskender sordu. Kimdir bunlar? Kaderin karşılaşması bir ismin doğumuna gebeliydi. İskender, bu insanların duruşunu, kıyafetlerini ve bakışlarını gerçek sakalara benzetti. Türk gibi dedi. Bu ifade, dilden dile dolaşarak, o grubun ve ileride oluşacak boyların adı oldu. Türkmen adı, bir cihan fatihinin dilinde mühürlendi. Bu 22 kişi, aslında Hakan'ın geride bıraktığı birer sivil temsilciydi. İskender onlara dokunmadı. Çünkü onların gözlerindeki korkusuzluk, Hakan Şu'nun gücünün bir yansımasıydı. Bir isim doğdu, bir tarih başladı. İskender'in ordusu, dar bir vadiye iyice sokulduğunda beklenen an geldi. Hakan Şu'nun emriyle, dağların yamaçları, okçu birlikleriyle doldu. Gökyüzü, binlerce Saka okunun vızıltısıyla aniden karardı. Saka pususu, doğanın bir öfkesi gibiydi. Falankslar sıkışmış, mızraklar dar alanda işlevsiz kalmıştı. Saka süvarileri, vadinin iki ucunu kapatarak, İskender'in ordusunu tam bir kapana kıstırdı. Strateji, devi dize getirmişti. İskender, askerlerinin paniklediğini gördü. Ancak Saka okçuları, İskender'in şahsına ateş etmiyordu. Bu, bir yok etme savaşı değil, bir güç gösterisiydi. Şu, İskender'e, satrançtaki şah hamlesini yapmıştı. Savaşın seyri, tek bir hamleyle değişti. Savaş meydanında değil, iki ordunun tam ortasında kurulan, beyaz bir otağda, iki dev zeka karşı karşıya geldi. İskender, genç Hakan Şu'nun vakur duruşunu
ve kendine olan güvenini yakından gördü. Kılıçlar kınına girdi. Kelimeler konuşmaya başladı. İskender, Şu'ya neden savaşmadığını ve neden geri çekildiğini sordu. Şu gülümsedi ve sen dünyayı almak istiyorsun. Ben ise milletimi yaşatmak istiyorum. Toprak her zaman kazanılır ama kan geri gelmez dedi. Bilgelik, Cihangirli'ye ders veriyordu. İki liderin bakışları arasındaki o derin sessizlikte birbirlerine olan saygı mühürlendi. İskender, Türklerin bu coğrafyadaki sarsılmaz yerini ve onları tamamen yok etmenin imkansızlığını anladı. Masada bir tarihin kaderi çizildi. Hakan Şu, Türk yurdunun sınırlarını korumak ve halkını selamete erdirmek için İskender ile onurlu bir anlaşma yaptı. Saka topraklarının bağımsızlığı ve İskender'in doğuya geçişine dair sınırlar belirlendi. Bu bir teslimiyet değil, bir uzlaşmaydı. İskender, bu akıllı Hakan'ın halkına ve kendisine zarar vermeden, onu durdurmasına hayran kalarak, Türkmen boylarının o topraklarda özgürce yaşamasını kabul etti. Saka aklı, Saka toprağını kurtardı. Anlaşma imzalandığında her iki orduda da bir rahatlama dalgası yayıldı. İskender batıya dönerken yanında topraklardan çok bu gizemli Doğu milletinin bilgeliğini taşıyordu. Barışın ışığı bozkırı aydınlattı. İskender çekildikten sonra Altayların eteklerinde bekleyen Saka halkı ve ordusu, zafer şarkılarıyla Balasagun'a doğru muzaffer bir geri dönüşe başladı. Göç bu kez vatana doğruydu. Şehre girildiğinde her yer çiçeklerle ve bayraklarla donatıldı. Boş kalan sokaklar yeniden insan sesiyle doldu. Sarayın ocakları tekrar tüttü. Balasagun ruhunu geri kazandı. Hakan Şu, şehrin kapısından girerken halkını selamladı. O, kılıç sallamadan bir imparatorluğu durduran efsanevi lider olarak tarihe geçti. Türk'ün dönüşü şanlı ve vakurdu. Hakan Şu, bu büyük zaferi ve akıllı stratejiyi ölümsüzleştirmek için Balasagun yakınlarında sarsılmaz bir kale inşa ettirdi. Bu kale, Şu Kalesi olarak anılacak ve gelecek nesillere akıl en büyük surdur mesajını verecekti. Taşa kazınan bir strateji. Kalenin temellerine Hakan'ın gümüş havuzundan getirilen sular ve kutsal topraklar konuldu. Duvarlar, İskender'in falankslarının bile aşamayacağı bir heybetle yükseldi. Kale, Saka gücünün mührü oldu. Mimar ve taş ustaları kalenin üzerine bozkurt ve su dalgası motiflerini işleyerek Hakan'ın bilgeliğini taşa nakşettiler. Şu kalesi Bozkır'ın ebedi nöbetçisiydi. Geride kalan o 22 kişi Balasagun'da ve çevresinde kalarak çoğaldılar ve Türk tarihinin en köklü boylarının temellerini attılar. Kalaç ismiyle başlayan bu yürüyüş, Türk'ün her zorlukta nasıl yeniden filizlendiğinin kanıtıydı. Bir avuç insandan bir tarih doğdu. Bu 22 boy, zamanla kendi beyliklerini ve kültürlerini oluşturdular. Ama Hakan Şu'ya olan bağlılıklarını ve Türkmen adının şerefini asla unutmadılar. Kökler derinde, dallar gökteydi. Onların varlığı, Hakan'ın stratejisinin sadece bir parçası değil, aynı zamanda Türk milletinin bekasının bir simgesi oldu. 22 ışık Bozkır'ı aydınlattı. Bu olaylardan sonra Sakalar, Hakan Şu'nun liderliğinde altın çağını yaşadı. Bilim, gökbilim ve tıp alanında ulaştıkları seviye, Yunanlı bilginleri bile hayrete düşürecek düzeydeydi. Saka aklı, cihanın ışığı oldu. Saka demircileri, dünyada benzeri olmayan altın işlemeli kılıçlar ve zırhlar ürettiler. Sanat, savaşla el ele yürüyordu. Her savaşçı bir sanatçı, her sanatçı bir savaşçıydı. Balasagun kütüphaneleri, bilimin merkezi haline geldi. Hakan'ın gümüş havuzu, artık sadece strateji değil, felsefe konuşulan bir yerdi. Sakalar, Bozkır'ın medeniyet meşalesiydi. Ömrünün sonuna gelen Hakan Şu, gümüş havuzunun başında son kez halkını topladı. "Yurdunuzu kılıçla koruyun, aklınızla yönetin," dedi. Bu sözler bir milletin ebedi anayasası oldu. Vasiyet,
taştan daha kalıcıydı. Hakan, gücün sadece ordularda olmadığını, asıl gücün birlik ve akılda olduğunu vasiyet etti. İskender'i yenen şeyin Saka kılıcı değil, Saka sabrı olduğunu hatırlattı. Gelecek nesillere bir akıl mirası bıraktı. Şu'nun gözleri kapanırken, Balasagun'un üzerine doğan güneş, Hakan'ın başlattığı bu vakur dönemin asla bitmeyeceğinin işaretiydi. Bir Hakan gitti, bir destan kaldı. Şu destanı, Türk'ün zor zamanlardaki, sabrını ve zekasını temsil eden ebedi bir meşaleye dönüştü. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügatit Türk'ünde mühürlenen bu öykü, 1000 yıl boyunca unutulmadı. Destan, Türk'ün ruhunda yaşıyordu. Bugün bile Türk strateji dehası dendiğinde akla gelen ilk isim Hakan Şu'dur. Onun geri çekilerek kazanma sanatı modern askeri dehalara ilham vermeye devam ediyor. Akıl zamana galip geldi. Bozkır'ın rüzgarı. Hala Balasagun surlarında Hakan Şu'nun adını fısıldar. İskender'in geçtiği yollarda ise sadece Şu'nun bilgeliği kalmıştır. 1000 yıllık yankı istikbalin rehberidir. İskender geçti, Şu kaldı. Bozkır'ın bağrında Saka ruhu yeniden şahlandı. Dünyayı yutan o dev ordu çekildi. Ama Türk'ün akıl dolu nizamı sonsuza dek baki kaldı. Cihangirler gelir geçer, bilgeler baki kalır. Ve bilinsin ki Türk'ün aklı, dünyayı yutan ordulardan daha büyüktür. Hiçbir istila, kökü akıl ve özgürlükte olan bir milleti yok edemez. Sözümüz bir ok gibi yayından çıktı, hedefi buldu. Sanılmasın ki ateş söndü, sanılmasın ki kurt inine çekildi. Dağların doruğunda yanan bu meşale, budun uyanana dek sönmeyecektir. Gönlünüzde ataların cesareti, zihninizde törenin adaleti baki kalsın. Bir sonraki kurultaya dek izimiz sürülmeye, sesimiz yankılanmaya devam edecek. Gök Tengri Türk'ü korusun. Kutlu kalın, börü budunu takipte kalın.